Ben böyle yukarı çıkamam. Vah yavrum, çok üşütmüş. Öksürüyor da kesik kesik. Ateş 38,5. Arzu? Tuğçe? Ne oldu Tuğçe? Hasta mı? Ateşini ölçtünüz mü? 38'miş. Hemen hastaneye falan mı götürsek? Sen neredeydin bu saate kadar? Tuğçe'yi doğum günü partisinden almaya gitmiştim. Gittim babası al dediler. Ben de geri döndüm. Ya, kaçta çıkmıştın sen evden? Hatırlamıyorum. Hatırlamaman çok doğal. Üstünden gün geçti neredeyse. Siz ne söylemeye çalışıyorsunuz? Tuğçe seni soğukta beklerken üşütmüş diyorum. Kenan seni defalarca aramış. Ne hikmetse ulaşamamış. Çocuğun ne halde umurunda bile değil. Şimdi gelmiş çok ateşi var diye ahlanıp ahlanıyorsun. Senin yüzünden bu çocuk hasta oldu. Senin ilgisizliğin yüzünden. Ali Hanım siz ne söylüyorsunuz ya? Siz benim ne yaşadığımı biliyor musunuz? Ölümlerden döndüm ben. Az kalsın gelemiyordum ben buraya. Ne ölümü, ne diyorsun sen? Ne oldu? Şimdi merak mı ettiniz? Tuğçe'nin yanında tartışmasak. Ben mi tartışıyorum yani? Bilip bilmeden bağırıp çağıran ben değilim. Çok üşüyorum. Tamam kızım ben sana hemen ilaç vereceğim, iyileşeceksin. Kenan'ı ara hemen sen. Niye? Tuğçe'yi o getirmedi mi? Geldi ama tekrar seni aramak için çıktı. 40 kere arayıp sana ulaşamayınca haliyle merak etti. Kenan abi telefonu evde unutmuş galiba. Tabii unutur. Çocukla akıl bırakmadın ki. Ne diyorsunuz siz ya? Yeter artık ama. Bilip bilmeden suçlamayı bırakın artık beni. Ölümlerden döndüm diyorum, anlamıyor musunuz? Tamam yeter. Daha fazla uğraşamayacağım seninle. Kenan gelsin, derdini ona anlatırsın. Bakın Ali Hanım, benim alnım açık başım dik. Ama artık bu imalı laflarınızdan çok sıkıldım. İyi halde. Ali anne. Biz biraz dışarı çıkalım mı? Canım kızım benim. Kıyamam ben sana. Aç bakalım ağzını. Aç. Aferin sana. İğne iyi geldi herhalde. İştah açılmış baksana. Enerji doldu. Enerji. Al bakalım bunu da. Doydum. Aa, olur mu hiç öyle şey? Bak Seher ablan ne kadar güzel yemekler yapmış. Ha, bunları yiyeceksin ki büyüyeceksin. Kocaman olacaksın.
Al bakalım. Hop. Uçak geliyor. Biraz abartmıyor musun? Niye kız? Ya ne yapıyorsun Allah aşkına? Tamam eniştem saf maf ama aptal da değil yani. Şüphelenecek. Hadi Ayşegül'cüğüm. Nurten. İlk başta yok mok dedin ama sonradan sen de kanın kaynadı değil mi? Kaynadı kaynadı. Ay sen ne bakıyorsun bana öyle? Geliyorlar gidiyorlar işte. Hem bak şeker gibi kız bu bak. Oh oy oy. Melek, şimdi nasılsın? Ağrın var mı canım? Kanamıyor değil mi? Ay, ay Melek özür dilerim canım. İstemeden oldu. Ay, ne olur kusura bakma. Ah Melek ah. Veysel sen misin? Benim Tülay'ım benim. Of! Amma yorulmuşum ya. Tülay? Ne oldu böyle? Bu ne zaman oldu böyle ya? Sorma Veysel. Ben içerideyken bir ses geldi. Koştum baktım ki bardağı düşürmüş. Cam parçalarını topluyordu. Kan revan içindeydi eli. Yapma ya. Vallahi ben de çok kötü oldum Veysel. Durumu nasıl? Doktora falan götürelim. Yok canım ben hallettim. Derin değildi zaten yarısı. İlaç sürdüm sardım. Ama görmeliydin Veysel. Böyle hipnotize olmuş gibiydi. Elleri kan revan içindeydi. Hiç fark etmiyordu bile. Hayır bir de durduk yere lokantaya gideceğim dedi. Lokanta mı? O nereden aklına gelmiş ki? Bütün iş Murat'la Feride'nin başına kaldı diye sayıklayıp durdu. Hakikaten ne olacak lokantanın işleri Veysel? Kime uğraşacak? Baksana kadının durumu da ortada. Doğru söylüyor vallahi ya. Lokantada öyle sahipsiz kaldı orada öyle. Bu daha ne kadar yiyecek acaba? Murat çok ayıp. Ya bırak ne ayıbı. Demin benden künefe istedi. Dedim ki biz yapmıyoruz. Ya bana bakışını görmen lazımdı. Herif utanmasa beni yiyecek. Murat sus duyacak şimdi. Aman aman bırak duymasın. Vallahi bu adam binayı da yer. Bakar mısınız? Tabii. Hesabı alabilir miyim? Hemen getiriyorum. Feride. Eğer 2 dakika içerisinde geri dönmezsen polis, itfaiye, ambulans, jandarma ne varsa yığ buraya. Buyurun. Ben paranızın üstünü getiriyorum hemen. Kalsın kalsın. Allah Allah ya. Şekillere bak şunun. Ulan zaten hesap gelmiş 18 lira. Vermiş 20 lira. Pozlara bak. Hıyar. Murat deme öyle. Aa. Ya Murat Ne oldu Feride? Bir şey mi oldu? ya benim halama gitmem lazım. Bugün evde yalnız. Tabii ki Feride. Git hemen. Niye söylemiyorsun ki? Ya sen burada yalnız kalacaksın diye söyleyemedim. Sen beni merak etme. Ben tek başıma evelallah her şeyi hallederim.
İyi, peki o zaman. Sen bana yardım edeceğim diye bu aralar çok astın dersleri. Yok yani öyle bir şey. Ya aslında evet. Yani dersleri boşladım ama seninle hiçbir alakası yok. Biliyorsun bir sürü ıvır zıvır iş çıktı. Bak Murat, burada çalışacağım diye dersleri boşlamanı istemiyorum. O karnenin hepsi pek iyi olacak. Anlaşıldı öğretmenim. Siz hiç merak etmeyin. Tamam, sen çalış o zaman. Anlamadığın bir şey olursa da sorarsın. Tamam. Zaten okul kitaplarım da burada. O diploma alınacak arkadaş. Başka çaresi yok. Hadi sen git. Meral Sultan'ı bekletme. Zinhar, yoksa kellem gider. Hadi ben kaçtım. Ay bak kız nasıl duyuyor. Ölümden döndü tabii bugün. Kolay mı? İyi ağzını açıp da enişteme tek bir şey söylemedi. Konuşursan o kadın gelir alır seni dedim. Yazık. Nasıl korktuysa. Kız karının gözü dönmüştü. Bir görmen lazımdı ha. Öyle ya da böyle. Kısa günün kârı diyelim artık. Altınlar, mücevherler. Ay kız abla hayalimiz gerçek oldu. Kız ne bağırıyorsun duyacak bizimki. Ben ne yapayım be? İlk kez o kadar parayla aynı çatı altında kalıyorum. İçim kıvır kıvır. Sen dur da. Bu çocuk o kadar ucuz değil. Öyle önümüze sadaka atar gibi. Nasıl yani? Ne yapacağız peki? Önce o evde ne olup bittiğini öğrenmemiz lazım. Nasıl olacakmış o? Karı zır delinin teki diyorsun. Babası desen nasıl biri olduğunu bilmiyoruz ki. Biz de boş durmadık herhalde. Nurten düşündü. Aklında yine ne var abla? Daha fazlasını istiyorsak böyle uzaktan uzağa olmaz bu iş canım. Nasıl yani? Ateşin de düşmüş. Daha iyi misin? Artık o kadar üşümüyorum. Benim güzel prensesim hasta mı olmuş? Anne, Söyle kızım. ben seni bekledim ama sen gelmedin. Bütün çocukların annesi geldi ama sen yoktun. Kızım söyledim ya sana. Başıma kötü bir şeyler geldi. Ben de beni unuttun sandım. Olur mu öyle şey? Sen benim bir tanecik kızımsın. Ben seni hiç unutur muyum? Bir şeyler ister misin? Evladım perişan oldu sokaklarda. Bak hala gelemedi. Bıktım vallahi bıktım. Bu kadının sorumsuzluklarından, düşüncesizliklerinden bıktım. Elif'imin, Selim'in üzüntüsüyle başa çıkayım derken bir de bununla uğraşıyoruz. Bak ne olduğunu bile anlatmadı. Kim bilir ne işler peşinde. Bırak anne olmayı, insan gibi davranmayı bile bilmiyor. Ne olur sakin olun, tansiyonunuz... Ah ah, kim bilir başımıza daha ne işler açacak. Ha oğlum geldin mi? Her yere baktım anne. Polise de haber verdim. Hiçbir yerde yok. Oğlum, Endişelenmeye başladım artık. oğlum o yukarıda. Ne diyorsun anne? Sana haber verecektik ama telefonunu evde unutmuşsun. Neredeymiş peki? Ne dedi? Ne bileyim bir şeyler söyledi. Nasıl yani? Ben ölümlerden döndüm. Sizin haberiniz var mı falan dedi. Kenan. Hadi kızım uyu artık. Anne, benim hiç uykum yok ki. Ben aşağı inmek istiyorum. Aa, olur mu hiç öyle şey? Senin dinlenmen lazım. Sana en sevdiğin kitabını vereyim mi? Hani şu resimli olan. Olur. Neredesin sen? Buradayım hayatım. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Kenan biraz sakin olur musun? Ya kaç saattir seni arıyorum. Ne sakinliği? Canım bak kızımız hasta zaten. Onun yanında bunu yapmayalım değil mi? Arzu, odaya.
Ah kızım. Kenan çok sinirlendi. Ama haklı evladım. Arzu'nun bugüne kadar bütün kabahatini, hatasını Tuğçe için bağışladık. Kabahatini bilip aşağı oturacağına üste çıkmaya çalışıyor bir de. İnşallah Tuğçe'nin yanında kavga etmezler. İnşallah kızım. Hayır, yani olan Tuğçe'ye oluyor, ona çok üzülüyorum ben. Sorma. Çocuğu da hasta etti. Olacak şey mi Zeynep? Bu nasıl annelik? Efendi git çocuğunu al gel. Kim bilir yine ne işlerin peşinde. Ölümlerden falan döndüm dedi. Acaba... Kızım 2 dakikasını arayıp haber veremeyecek kadar ne olmuş olabilir ki? Yani orası öyle tabii. Anne olmak o kadar kolay değil. Büyük sorumluluk ister. Allah'ım inşallah sana da nasip eder de ne demek istediğimi anlarsın. İnşallah. Ya Kenan, anneme de anlattım. Başıma gelmeyen kalmadı. Ne diyorsun sen ya? Yine ne saçmalıyorsun? Tuğçe'yi almaya gidiyorum dedi, saatlerdir ortada yoksun. Ya anlatıyorum anlamıyorsun ki. Yolda araba bozuldu, ben de aşağı indim. Yardım çağırayım dedim, gaspa uğradım. Ben ölümlerden döndüm, sen beni neyle suçluyorsun? Ne gaspı ya? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Yine mi aynı hikaye? Madem gaspa uğradın niye karakola gitmedin? Çünkü kızımı merak ettim. Haber vermek için de eve döndüm. Arzu, daha fazla çamura batma. Senin arkamdan çevirdiğin dolaplardan, yalanlarından artık bıktım usandım. Kiraz'la Sadık'ın gitmesinde de senin parmağın var eminim. Ne? Ya ne gitmesi ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Anlamıyorsun ha? Kiraz'la Sadık gittiler tamam mı? Bundan da mı haberin yok? Nereden bilebilirim? Yalan söyleme Arzu. Tuğçe'ye kendi ağzınla söylemişsin. Senin gözünün önünde gitmişler. Şimdi bilmiyorum diye rol yapıyorsun. Beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Ya el kadar çocuğa mı inanıyorsun yoksa karına mı? El kadar çocuk dediğim benim kızım tamam mı? Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Hala aklım almıyor. 7 düvenle birden insan nasıl kavgalı olabilir ki? Bak Kirazların gittiğini de biliyormuş, bize bir şey söylemedi. Kim bilir ne işler çeviriyor. Onu ben de anlamadım zaten. Yani insan niye böyle bir şey saklar ki? Ah kızım ah. Hiç boşa yorma kendini. Onun işlerine bizim aklımız yetmez. Benim dayanacak gücüm kalmadı artık. Bir gün hık diye gideceğim, şurada o olacak. Aa demeyin ama öyle. Öyle. Hangi ana yüreği dayanır bunca şeye? Evlatlarımın halini görünce içim yanıyor benim, içim. Selim'im orada, kim bilir ne halde. Elif'imin başına neler geldi onu bile bilmiyoruz. Kenan desem, onu da görüyorsun işte. Metanetli olun ne olur. Hem siz güçlü bir kadınsınız. Bizim en çok şimdi ihtiyacımız var size. Doğru söylüyorsun kızım. Hem merak etmeyin. Bu zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz. İnşallah kızım, inşallah. Bir ses duyuyor musun kızım? Yok hayır. Allah bere de daha da tatsız bitmesi bu gece. Kenan gerçekten bana haksızlık ediyorsun. Ya sen daha doğru dürüst nerede olduğunu açıklayamıyorsun. Ayaküstü 1000 tane yalan söylüyorsun. Şimdi karşıma geçmiş kendini mi savunuyorsun? Evin çalışanları için bile beni suçluyorsun. Ne yapayım, susup oturayım mı? Bunca yıl yalanlarından bıktım usandım artık. Her söylediğini sineye çektim. Ama artık yeter, tahammülüm kalmadı. Kenan, lütfen bak, yan odada kızımız hasta yatıyor. İşte tam da bu yüzden tartışıyoruz. Tuğçe kimin yüzünden bu halde ha? Ben sana bu evde yalnızca Tuğçe'nin annesi olarak varsın demedim mi? Peki sen ne yaptın? Tuğçe'yi saatlerce soğukta beklettin. Kızıma annelik bile yapamayacaksan bu evde işin ne ha? Kenan. Yeter artık. Sen sadece kötü bir insan değil, kaygısız, duygusuz, kötü de bir annesin. Kenan sen neler söylüyorsun? Kızımın senin gibi bir anneye ihtiyacı yok diyorum. Bitti artık tamam mı? Buraya kadar. Kenan ne yapıyorsun? Seninle bir anlaşma yapmıştık. Sen buna uymadın tamam mı? Şimdi bu evden defolup gidiyorsun. Kenan nereye giderim? Nereye istersen oraya git. Yeter ki benim de kızımın da hayatından uzak dur tamam mı?
Senin artık yalanlarından bıktım usandım. Kenan kızımı bırakıp hiçbir yere gitmem. Sen Tuğçe'yi çoktan bıraktın. O senin gibi olmayacak, tamam mı? Kızımın sana benzememesi için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Gerekirse annesiz büyüyecek, tamam mı? Kenan yalvarırım yapma. Kenan bak yalvarırım yapma. Kenan! Doktor ne diyor Gonca Hanım? Nasıl Necdet Bey? Şükürler olsun daha iyi. Bugün taburcu olacak. Ay bu ne güzel bir haber. Çok sevindim. Siz odayı temizleyip havalandırın. Necdet için şöyle güzel yemekler de yapın. Tabii. Siz hiç merak etmeyin. Bunun ne işi var burada ya? Vallahi bilmiyorum. Gece geç vakitti geldiğinde burada uyuyakalmış. Sen çık Suzan. Senin ne işin var bu evde? Tuğçe. Allah Allah. Tuğçe. Kızım sen burada mı uyudun? Neden kuzum? Niye yatağında yatmadın? Bir şey mi oldu? Geç uyandım. Annemi görmek için buraya geldim. Ama yoktu. Ben de o gelince görebileyim diye burada uyudum. Hadi bakalım. Bu kadar yatak keyfi yeter. Kalkma zamanı geldi de geçiyor. Hayır babaanne. Kalkmak istemiyorum. Ama olmaz. Günün bereketi kaçar sonra. Babaanne kalkamam ki. Hastayım ben. Ah kuzum benim. Sen gecenin bir vaktinde elini kolunu sallayarak nasıl gelirsin benim evime? Hemen çık git buradan. Sen bana hesap mı soruyorsun? Burası benim babamın evi. Senden izin alacak değilim. Seni zerre kadar sevmeyen, hatta yüzünü bile görmeye tahammül edemeyen babanın evi. Ne olursa olsun ben onun kızıyım. Damarlarımızda aynı kan dolaşıyor. Yani Necdet Karapınar benden asla kopamaz. Bence o kan bağına o kadar güvenme. Yıllarca senin yüzüne bakmamış. Şu kapıdan içeri sokmamış seni. Sen onun kalbinde de, aklında da sadece bir yarasın. Öyle mi dersin? Peki senin çevirin dolapları öğrendiği zaman? Sen onun kalbinde bir yara bile olmayacaksın Gonca. Necdet beni seviyor. Bana deliler gibi aşık. Peki o büyük aşk nefrete dönüştüğü zaman ne olacak? Hiç düşündün mü? Hadi tamam. Gücün yetiyorsa gönder beni o zaman. Sen manyak mısın? Neye gülüyorsun? Sokakta kaldın değil mi? Yani bu paniğin ondan. Yani sonunda sokağa koydular seni. Hadi gel hop otur bakalım. Şimdi Nurten teyzen sana sahanda yumurta yapacak. Sen yemeye başla, tamam mı? Yumurtayı sever misin sen? Anne yapar mıydı? Bilmem. Hatırlamıyorum ki. Tabii. Bendeki de soru. Anneni hatırlasan bizimle ne işin var? Günaydın enişte. Günaydın kızım. Hayırdır ne oldu? Ya şu yavrucağızı düşünüyorum. Yani kim bilir nerede yaşadı, ne haldeydi, nereden geliyor, ne yerdi, ne içerdi. Ya kim bilir? Hadi salatayı. Ha, kalktın mı?
Abla söylediğin de laf mı ya? Bütün gece heyecandan uyuyamadım ki. Aman kız ne var? Gören de senin yeni gelin oluyor sanır. Alt tarafı bir çiftliğe gideceksin işte. Abla senin o alt tarafı dediğin şey var ya, eğer bir yakalanırsak mahvederler bizi. Kızım nereden bilecekler? Senin alnında mı yazıyor ben Nurten'in kardeşiyim, kızınız da ablamın evinde kalıyor diye? Seher, kızım bak şans geldi kapımızı çaldı be. Bırak çalmayı, tıngır mıngır ayağıyla geldi. İçeride kahvaltısını ediyor. Ne yapalım yani şimdi? Elimizin tersiyle itelim mi ha? Hayır da. Ya yapacağın şey çok basit be ablasının gülü. Gideceksin, kim kimmiş, bu kız kimin kızıymış onu öğreneceksin, o kadar. Abla. Öyle ha deyince beni alırlar mı çiftliğe sanıyorsun? Ben sana bunu anlatamıyorum ki. Kızım, ben sana akşamdan beri ne diyorum? O deli kadın biz oradayız diye birileri geldi içeri almadı. Belli ki birine ihtiyaçları var. Ya kızım o çiftlikte incin top oynuyor diyorum sana be. Gideceksin, elemana ihtiyacınız varmış diyeceksin. Kendini işe aldıracaksın, o kadar. Anlarlarsa diye korkuyorum abla ya. Kız sen belli etmezsen nereden anlayacaklar? Sen o 3 kuruş için hırpalandığın günleri ne çabuk unuttun be. Seher, bana bak. Belki seni ileride o çiftliğe kahya bile yaparlar kız. Aman abla ya. Niye kız? Senden iyisini mi bulacaklar be? Hadi yürü. Zeynep, kızım. Günaydın. Günaydın kızım da sen niye giriştin bu işlere? Erken kalktım, sonra da uyuyamadım, kahvaltıyı hazırlayayım dedim. Eline sağlık yavrum da. Cık, sen bırak, hastasın zaten. Yok yok, iyiyim ben. Bu böyle olmaz. O zaman ben de sana yardım edeyim. Anne kız beraber halledelim. Peki madem. Çayı demledin mi? Yok, demlemedim daha. Su da kaynamış, ben demleyeyim bari. Aliye anne, bir sıkıntınız mı var? Tuğçe'ye canım sıkıldı kızım. Nasıl oldu? Uyanmadı daha değil mi? Uyanmış ama yavrum daha da kötüleşmiş. Ya. İlaçlarını verdim şimdi. Helak olmuş yavrum. Nasıl da kötü oldu öyle? Çok üşümüş demek ki. Ben bir çorba yapayım da içi ısınsın. İyi gelir sıcak sıcak. Kiraz bu şehriyi nereye koymuştu? Nerede ne var zaten Kiraz biliyordu. Şu yardımcı işini de bir an önce halletmemiz lazım. Nereye koydu bunları bilmiyorum ki. Şurada buldum şehriyeyi. Hemen defol git evimden. Eziğin tekisin biliyorsun değil mi? Laflarına dikkat et. Hep benim gibi olmak istedin Gonca. Hep benim giydiklerimi giymek istedin. Hep benim yaşadığım hayatı yaşamak istedin. Sahip olduğum her şeye sahip olmak istedin değil mi? Hep beni taklit ettin. Hep bana imrendin. Ama işte senin damarlarına dolaşan kan o kadar ucuz ki asla bir Arzu Emiroğlu olamayacaksın. Benim gözümde de aslında özünde de hizmetçi parçasının tekisin sen. Defol evimden. Ne oldu? Gerçekleri duymak zoruna mı gitti? O kadar aptalsın ki. Tutunacak hiçbir dalının kalmadığının farkında bile değilsin. Babam Selim'i bile bile ele vermediğini öğrendiğinde... Sen çaptan düşmüşsün Arzu. Hep aynı tehdit ya. Sen hala neyine güveniyorsun? Bütün gerçekler ortaya döküldüğü zaman o seni çok seven, sana tutkuyla bağlı adamın gözünde böcek kadar değerin kalmayacak. Yavaş, yavaş ol biraz. Özür dilerim efendim. Getir şunu.
Arabayı hazırlattın mı? Evet efendim. Az sonra kapıda olur. Güzel. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Geçmiş olsun Necdet Bey. Sağ ol. Ağrınız, sızınız var mı? Var biraz. Omzumu oynatınca, öksürünce falan böyle biraz sızlıyor. Olacak o kadar. Zor bir ameliyattan çıktınız. Kendinizi yoracak hareketlerden uzak durmanız lazım. Tamam, dururuz. Buyurun, burada kullanacağınız ilaçların listesi var. Ama sakın aksatmayın. Tamam, aksatmayız. Durcan, orada öyle gel, yardım et bana. Bir de stresten uzak durmanız lazım Necdet Bey. Öyle her şeyi kafaya takıp sinirlenmek yok. Tamam, yapmayız. Bunlara dikkat ederseniz kısa sürede iyileşirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Stresten uzak durulmuş. Kolay da sanki. Ne zannediyor bunlar ya? Hadi yardım et. Yapmayız stres. Asıl sen kork. Sen hala kime dikleniyorsun? Sen beni bunlarla korkutabileceğini mi sanıyorsun ya? Eğer burada acınacak biri varsa veya zavallı duruma düşen biri varsa bence bu sensin. Gonca, sen o olmayan beyninde ne saçmalıyorsun? Hadi söyle Necdet'e. Git söyle. Gonca Selim'i ele vermedi de, ona yardımcı oldu de. Hadi söylesene. Sana inanacağını mı sanıyorsun ya? Seni kapının önüne koyduğu zaman inanıp inanmadığını görürüz beraber. Ben Necdet'i bir kez olsun yüzüstü bırakmadım. Ya bir düşünsene. Acaba onu yıllar önce sırtından vurmuş kızına mı inanır? Yoksa bir kez olsun güvenini sarsmayan ve ona aşkla bağlı olan karısına mı inanır? Kanıtlarım. Kanıtlayamazsın. Artık bu dünyada sana inanacak hiç kimse kalmadı Arzu. Ayrıca hatırlatırım, elimde sana ait patlamaya hazır bir bomba var. Ne diyorsun sen? Yani diyorum ki, eğer sen babana bu saçmalıklardan bahsedersen sana inanmaz. Ama ben Kenan Bey'e gidip de Tuğçe'nin onun gerçek kızı olmadığını söylersem ne olur? Yani bir düşün, bir tahmin et. Sonra seni kapıya koyar, hem de 5 kuruşsuz. Sonra da kimsenin gözünde bir hizmetçi parçası Gonca kadar bile değerin kalmaz. Yapamazsın. Yaparım, hem de bir saniye düşünmeden. Sen bir şeytansın. Ben şeytan değilim, şeytan sensin. Cezası pislik. Sen bir canavarsın sen. Sen benim kendi elime yarattığım bir canavarsın. Ya daha dün sana hizmet eden kız seni evden nasıl kovar Arzu, nasıl kovar? Ya nasıl olur böyle bir şey ya? Nasıl olur? Arzu? Arzu ne oldu? Bırak kolumu. Ne oldu? Bir şey olmuş. Söylesene. Ya çekilsene önümden. Ya bir dur. Sakinleş. Bu halde nereye gideceksin? Bir sakinleş. Gel hadi. Gel biraz toparlan sonra gidersin. Hadi. Bana bak, o çiftliğin yerini iyice anladın değil mi? Yanlış yere gideyim deme sakın ha. Aman abla, salak mıyım ben ya? Tamam, kaç kere anlattın? Kız ne bileyim ben sabahtan beri. Ay ablaya anlarlarsa, ay ablaya beceremezsem beni de huylandırdın be. Tamam, halledeceğim bir şekilde, sen merak etme. Hadi git sen işine. Şşş, telefon numarasını ara, randevu al, ona göre git. Kaydettin değil mi telefon numarasını? Kaydettim abla, merak etme. Yolda ararım. Bana bak, o çiftliğe bir kapağı at. Ondan sonrası çorap söküğü gibi gelecek kız. Bak göreceksin. Bakalım, hele bir iş alsınlar da. Ay alırlar be, alırlar. Şşş, Ayşegül, geç kalıyorum ben. Aa, onunla mı götürüyorsun işi? Ay ne yapacaktım? Bu altın madenini o sarsak Muhsin'in eline mi bırakacağımı zannediyorsun? Kız sana diyorum, geç kaldım. Of! Nasıl kaşınıyor, nasıl kaşınıyor, nasıl kaşınıyor? Of! Of, olmuyor, olmuyor. Feride! Feride! Gel gel, halan kudurdu sonunda. Of! Of!
Ne oldu hala, niye bağırıyorsun? Ay şu paçavra yüzünden bacağım kaşınıyor. Ama kaşıyamıyorum da. Şu illeti şöyle bir fırlatsamazsam şu parmakları, tırnaklarımı şöyle etime geçireceğim. Hatur. Hala yapma böyle. Ayağın iyileşene kadar o alçı kalacak. Ah Melahat. Melahat, çekecek çilen varmış senin. Hadi ilaçlarını getirdim, iç. Hadi ver bakalım. Aman, şu ilaçlar yüzünden de midem mahvoldu. Oh sağ ol. Bu da bitti. Feride, şuradan şu kumandayı getirsene. Canım sıkıldıkça açarım. Oh, Nurten birazdan gelir. Gelince de çıkarsın sen. Ay sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen kim oluyorsun da beni evden kovuyorsun? Ama suç babamda. Asıl suç babamda. Ya o kız benim hizmetçimdi, anlıyor musun? O kız benim hizmetçimdi. Suyumu bile o getiriyordu. Şimdi beni evden kovuyor ya. Allah hepsinin belasını versin, hepsinin. Arzu, tamam. Sakin ol. Of ya, of! Şşş, tamam. Hiçbir şey düzelmiyor. Anlıyor musun beni? Hiçbir şey düzelmiyor. Arzu, yeter artık ama değil mi? Hem artık kabul et şu olanları. Ne diyorsun sen ya? İnsanlarla savaşmaktan vazgeç diyorum Arzu. Babanla Gonca mutlu. Ay kes sesini. Bırak artık ha. Uğraşma insanlarla. Vay be. Erkut başımıza iyilik meleği kesilmiş. İyilik bizden geçti. Ben sadece artık yapabileceğim bir şey olmadığını kabul et diyorum Arzu. Sen hırslarının kurbanı oldun. Babanı da kocanı da bu yüzden kaybettin. Bu yüzden yalnız. Bırak artık. Bırak. Olmuyorsa olmuyordur. Değil mi? Bunu sen mi söylüyorsun ha? Sevdiği kız için eline silah alan adam mı söylüyor bunu? O başka. Nesi başka? Ha? Nesi başka? Aynı işte. O zaman sen de bırak. Bırak Selim'le Zeynep mutlu olsunlar. Cevap bile veremiyorsun değil mi? Bana akıl verecek son kişi bile değilsin Erkut. Yavrum, hadi kalk da bir iki lokma bir şeye. Bak, sıcak sıcak içini ısıtır. Aç kalırsan iyileşemezsin yavrum. İstemiyorum babaanne. Alev alev yanıyor. Ben bir bezi değiştireyim. Tuğçe, yavrum kalk da üstünü çıkarayım. Zaten ateşin yüksek. Allah muhafaza daha fazla fırlamasın. Hayır, çok üşüyorum. Acaba hastaneye falan mı gitsek? Baksanıza ateşi düşmüyor. Tuğçe, nasıl oldun kızım? Babacığım, çok üşüyorum. Anne, ateşini ölçtünüz mü? Dünkü gibi hiç düşmedi. Baba, Söyle canım. annem nerede? Neden yanımda değil? Ben annemi istiyorum baba. Yarım kilo kıymalı börek. Evet. 4 adet havuçlu kek. Nasıl? Hayır efendim. Ne yazık ki bugün mercimekli köfte çıkarmıyoruz. Pardon, bakar mısınız? Hesabı alabilir miyim? Hemen geliyorum. Yok size demedim. Buyurun dinliyorum. Başka bir isteğiniz var mı acaba? 4 tane de ayran. Tabii adresi alayım ben. Tamamdır efendim. En yakın sürede gönderiyorum siparişlerinizi. Sağ olun, size de iyi günler.
Buyurun. Ne yapıyorsun oğlum sen burada böyle? Baksana millet bu açlıktan birbirini yiyecek ya. Aç kurtun hepsi. Ne yapayım baba ya? Telefonla sipariş geldi. Onunla ilgileniyordum. Oğlum öncelik lokantadaki müşterinindir. Öğretmediler mi bunu sana ya? Vallahi kusura bakma baba. Benim de 2 tane elim var yani. Yetişemiyorum. Feride de gelmedi zaten. Şikayet edip durma. Şikayet edip durma. Pratik ol biraz ya. Pardon, peynirli börek istemiştim. Hemen geliyor efendim. Tazesi çıkıyor, onun için beklettim sizi. Sıcak sıcak. Portakal suyum vardı benim. Olmadı mı hala? Çocuklara talimat verdim, sıkıyorlar. Hemen getireceğim. Baba ne diyorsun ya? Burada benden başka biri yok ki. Ulan Armut, azıcık uyanık ol be. Değil mi? Zaten müşterinin burasına gelmiş. Hazır. Hemen getiriyorum. Şimdi çıkıyor falan deyip müşteriyi biraz sakinleştirmek lazım ya. Sen de şimdi burada böyle boş boş durma. Ben portakal suyunu sıkayım. Sen de bak oranın hesabını al. Adam böyle el kol hareketi yapmaktan uçacak neredeyse, pervane oldu. Hadi bakalım. Tamam hadi. Nurten teyze, nereye gidiyoruz? İşe. Gökten para yağmıyor hanımefendi. Çalışıp para kazanmamız lazım. Ben de mi çalışacağım? Ne o? Gücüne mi gitti? Sabah yumurtaları löp löp atarken iyiydi ama. Bundan sonra ne kadar ekmek, o kadar köfte. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son sözüm. Canım kanar, sürgün bana, sensiz hayat. Sürgün bana, sensiz hayat.